Merhaba Minnoş Jungle'a hoş geldiniz. Eğer ilk defa geliyorsanız ben Ezgi. Buradaki arkadaş da Mia Hanım olur. Beraber tropikal bitkilere bakıp sizlere edindiğimiz tecrübeleri aktarıyoruz ve yaptığımız araştırmaları da aktarıyoruz. Bugünkü konumuz olarak budama konusunu seçtim. Budama zamanı ne zamandır? En iyi budamayı nasıl yaparız? Ne zaman yaparız? Niçin yaparız? Bütün bu sorulara cevap vereceğiz. Hadi başlayalım o zaman. Şimdi tabii ki böyle konuları anlatmadan önce sizlere Instagram'da soruyorum. Bu konularla ilgili bir sorunuz var mı? Belki atladığım bir yer vardır. Böylece size de yardımcı olayım diye. Sizler de sağ olun soru yolluyorsunuz bana. Bu sefer birazcık az soru geldi. Herkes budama işini çözmüş olabilir ama aklında soru işaretleri olan çok fazla kişi var. Onu da biliyorum. Umuyorum ki sizlere yardımcı olacaktır. Öncelikle şunu söyleyeyim. Lütfen panik yapmayın. Budadığınız zaman bitkilerin canı yanmıyor. Doğada olan olaydır budama. Hatta biz doğal budama olarak adlandırırız bunu. Rüzgarda, fırtınada, doluda, karda, yağmurda, insan etkisiyle bir şekilde bitkiler budamayı yaşıyorlar. Evimizdeki bitkileri ise bizim budamamız gerekiyor. Haliyle şimdi öncelikle budamayı neyle yapacağız? Bir sağlam budama makası. Steril olması gerekiyor. Etil alkol alırsanız eğer bununla fıs yaparak steril edebilirsiniz makasınızı. Kök budaması yapmıştım, hatırlayan bilir belki de. Onu ekmek bıçağıyla kesmiştim. Yani keskin olan, bitkiye zarar vermeyen her türlü aletle budama yapabilirsiniz. Ama lütfen dikkat edin, körelmiş olmasın. Siz bitkiyi kesmeye başladığınızda o gövdesini ezerek budama yapmasın. Kırt diye hemen koparsın bitkiyi, yoksa yara dokusu oluşur ve iyileşmesi sorunlu olabilir. Peki budama neden önemli? Çünkü biz budama yaptığımız zaman bitkiyi büyümeye, yeni dallar, yeni yapraklar vermeye teşvik ediyoruz. Burada azıcık bilimsel bir kısma girmek istiyorum. Çünkü bu bilgiyi öğrendiğim zaman ben vay süpermiş dedim ve size de bunu aktarmazsam olmaz. Biliyorsunuz bilgi paylaştıkça çoğalır. O yüzden bu bilgiyi size de aktaracağım. Bitkilerimizde bulunan bir hormondan bahsetmek istiyorum. Oksin. Oksin hormonu nedir? Oksin hormonu bitkilerin yapraklarının, dalların uç kısımlarında bulunan, bitkiyi büyümeye teşvik eden bir hormondur. Şimdi bu hormon bitkinin en uç kısmında olduğu için bitki buradan uzamaya devam ediyor. Ama alt kısımlar uykuya yatıyorlar. Bu hormon orada olmadığı için. Zaten bundan dolayı da bitkinin alt dallarında böyle bir gevşeme, azalma, yapraklarda azalma vesaire sorunlarını biz yaşıyoruz. Çünkü oksin tepede, bunu unutmayın. Peki biz bitkinin uç kısmından oksini kestiğimiz zaman ne oluyor? Bir, oksinli güzel bir çelik elde etmiş oluyoruz. İkincisi ise bitkinin alt kısmında, budadığımız kısmın aşağılarında oksin hormonu kaynaşmaya ve çalışmaya başlıyor artık. Şuna dikkat, oksinin çalışmadığı bazı iç mekan bitkileri de var. Zeze plant gibi. Yani siz neresinden keserseniz kesin ne çelik verir ne ekstra bir şey yapar. Ama çoğu iç mekan tropikal bitki işte bu oksin sayesinde büyüme gösteriyor. Şimdi yan tarafta Wikipedia'dan aldığım bir görsel var. Burada bir tane şıkka dikkatinizi çekmek istiyorum. Oksin aydınlığı sevmiyor. Peki sizce bu ne işe yarıyor? Hemen size çok güzel bir örnek göstereceğim. Yamuk bitkim. Oksin dedik ki aydınlığı sevmiyor. Şimdi ne oluyor biliyor musunuz? Bu bitki başta tabii ki kısmen şu şekilde duruyordu. Işığı buradan alıyor. Karanlık kısım burada kalıyor. Işığı sevmeyen oksinler karanlık kısma geliyor ve burada daha çok çalışıyor. Orada çalıştıkça ne oluyor? Şimdi aydınlık kısımdaki oksinleri küçük düşünün, karanlık kısımdaki oksinler daha fazla büyümeyi teşvik ediyor. Hop, haliyle bitkimiz ışığa doğru yöneliyor. Ay ben bu bilgiyi çok sevdim. Umarım siz de sevmişsinizdir. Aşırı hoşuma gitti. Hani bitkiyi düzenli bir şekilde niye döndürmemiz gerekiyor? Bitkiler niye böyle ışığa doğru yöneliyor? Işık istedikleri için mi ışığa yöneliyorlar diye benim kafamda kocaman soru işaretleri vardı. Ama bu oksin hormonuyla bunu çözmüş oldum. Çok mutluyum. Umarım siz de sevmişsinizdir bu bilgiyi.
Şimdi bizler peki neden budama yapıyoruz? Bu konuya gelelim. Takipçim de soru sormuş. Budanması gerektiğini nasıl anlayacağız? Budanma bir ihtiyaç bazı durumlarda oluyor, bazı durumlarda olmuyor. Misal gene aynı bitkimi alacağım. Alocasia Black Velvet. Gördüğünüz gibi bu yaprağın içinden sonradan bu arkadaşlar çıktı. Bundan sonra büyütmeyi başardım ben bunu ama artık bu yaprakta klorofil kalmadığı için bu yaprağın bir işlevi yok. Maksimum bitkiden enerji çeker ve aynı zamanda bitki zararları şöyle düşünüyor. Lütfen bunu unutmayın arkadaşlar. Trips olsun, kırmızı örümcek olsun, pamuklu bit olsun, ne olursa olsun. Bitki zararları. Bitkide hasar var. Yaprağı sararmış, kararmış, koptu kopacak, düştü düşecek. Bu bitki hasta. Ben buna daha çok saldırayım. Açık renk yapraklar bitki zararlarını çekiyor. İşte bu yüzden ne yapıyoruz? Ya makasla ya da bitkiye çok fazla zarar vermeden. Önceden de söylemiştim. Bu tarz alocasia, işte philodendron gibi iç içe yaprak veren bitkilerin yapraklarını koparacağınız zaman gövdesiyle beraber bitkiyi çok zorlamadan koparmaya çalışın diye kendisi çıktı. Bu yaprağın kalmış olan parçaları bir süre sonra sararacak. Ben onları gene temizleyeceğim ki böcek vesaire gelmesin. Birinci sebebimiz budama ile ilgili işte budur. İkincisi sarmaşıklarınızı budayabilirsiniz. Sarmaşıkları niye buduyoruz? Daha sık, daha yoğun bir şekilde yaprak çıkarması ve görüntüye sahip olması için. Şimdi benim kalp kalbe karşı bitkim var. O aşağıya indikçe artık böyle cılızlaşmaya başladı. Bir de şöyle de düşünebilirsiniz. Bitki köklerden aldığı besini uçları götürmede artık bir süre sonra zorluk yaşıyor. O yüzden onu budadığımız zaman, keseyim ben bunu, şuraya koyayım hatta. Budadığımız zaman sonraki gelecek olan yapraklar, sürgünler daha canlı bir şekilde çıkacaktır. Bunu yapabilirsiniz. Dik büyüyen bitkileriniz vardır. İşte kauçuk gibi artık böyle gözünüze de güzel gözükmüyordur, bir şekilde rahatsız oluyorsunuzdur. Yanlardan dal vermesi için işte bu bitkilerinizi de budayabilirsiniz. Ben keza kesmiştim. Yan taraftan bir tane dal verdi. Bu 2 de olabilir, 3 de olabilir. Bitkiye göre değişir. Çoğaltmak isteyebilirsiniz böyle daha yoğun bir bitkiye ulaşmak için ama böyle tek çok güzel bir şekilde büyüsün istiyorsanız tabii ki budamayın. Şekil vermek için de budama yapabilirsiniz. Özellikle peperomialarda böyle bonus gibi olan kafası olan bitkilerde şey de olabilir. Bonsailerde de çok fazla şekil verme için budama yaparlar. Bunun için de budama yapabilirsiniz tabii ki. İşte sadece şeyi unutmayın. Kestiğiniz yer biraz daha hızlı büyüme gösterebilir. O yüzden birazcık daha aşağıdan, içeriden kesmeye özen gösterebilirsiniz. O simetriyi, yuvarlaklığı ya da istediğiniz şekli yakalayabilmek için. Yapraklar artık büyük çıkmıyorsa da budama yapabilirsiniz. Şimdi size bir şey göstereceğim. Philodendron mojito. Zamanında hatırlarsınız benim kobay bitkimdi. Tek daldı ve şu an bu şekilde. Bakın şimdi. Ben bu arkadaşı buradan kestim. Gördüğünüz gibi şuradan kestim ve bana bu yan dalı verdi. O yan daldan çıkan yapraklar ise şu arkadaşlar. Şimdi size kestiğim yaprakları göstereceğim. Oradan kestiğim yapraklarsa bu minnaklar. Aynı dal üstünden evet vermiyor ama şimdi oksin hormonu, büyüme hormonu yan tarafa bir şekilde giriş yaptığı için daha büyük, daha varyeteli, alacalı yapraklar çıkarmaya devam ediyor. Varyeteli bitkilerle ilgili anlatımda varyeteyi devam ettirebilmek için de budamanın öneminden bahsetmiştim. O videoyu da aşağıya koyuyorum. İlginizi çekiyorsa lütfen izleyin. Orada da çok güzel bilgiler var. Yani dediğim gibi yapraklar küçük çıkmaya başladıysa budama işe yarıyor. Ama şimdi bir takipçim bana soru sormuş. Demiş ki budama konusunda bir sorun var. Syngonium pinkimi çoğaltmak için kestim. Budama yapınca yapraklar daha büyük çıkıyor diyorlar ama benimkiler küçük çıktı. Normal mi? Şimdi sadece budadık diye bir yaprak büyük çıkmaz. Ben bunu hem budadım hem fazla ışığın olduğu yere koydum hem
Bir şekilde bakımını doğru bir şekilde yaptım. Bir de şunu unutmayın lütfen, şimdi eğer çok fazla budama yaparsanız bitkinin ana besin kaynağı ne? Bunu hep söylüyorum, fotosentez. Eğer çok fazla 1/3'ten yani 1/3'ünden fazla yaprağa budama yaparsanız bitki artık besin üretemez, haliyle yeni yaprakları küçük çıkacaktır. Bitki strese girdiyse gene küçük yaprak çıkarabilir. Kökleriyle oynayıp da mospolu aldığım bitkilerde ben şu an küçük yaprak sorunu yaşıyorum. Gayet normal. Bir sonrakiler büyük çıkacak. Bunu biliyorum. Daha başka etkenler olabilir. Sadece birazcık sabredip büyük yaprağı beklememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Biraz fazla ışık verebilirsiniz. Bitkinizin büyümesi, uzaması yavaşlamıştır. Bunun için de budama yapabilirsiniz. Tabii ki demin anlattığım gibi oksin hormonunu daha alt kısımlara, daha artık uykuya girmiş olan kısımlara aktarabilmek için gene budama niye yapmıyorsunuz? Çoğaltma amaçlı da tabii ki budama yapılabilir. Şimdi ben burada artık küçük çıktığı için yapraklar suya koydum. Bu minnoşlar burada kökleniyorlar. Bakalım hatta köklenmiş mi? Bayağı bir köklenmiş şu an. Görebiliyorsunuzdur sanırım. Şimdi bunları ya saksıyı daha dolu olsun diye içine koyacağım, birleştireceğim. Orada da önemli noktalar var aslında. Onu da sizinle beraber yapabilirim. Küçük bitki ve ana bitkiyi birleştirme kısmını. Ya ayrı bir saksı yaparım, eşe dosta hediye ederim. Bilmiyorum artık ama bu ufaklık artık burada köklenmiş durumda. Şimdi bir tane takipçim bir video attı. Hatta bayağı bir video attı ama çok uzun olduğu için ben hepsini izledim. Size bir kısmını göstereceğim. Ben de burada izlemek istiyorum videoyu. Beraber yorumlayalım. Senden çelikle çoğaltma videosu gelecekti. Ben de bir heveslendim ve çelik aldım. Sonradan paylaştığım videoyu gördüm. O yüzden çelik almış halini paylaşıyorum. Bu benim Adansonim. Bundan ben çok çelik aldım. Başlangıçta çok çelik almamın sebebi tırmanıcı tür olduğu için ben bunu bilmiyordum. Yaprakların arası çok açık oldu tırmandırmadığım için. Şimdi burada bir uyarıda bulunmak istiyorum. Yaprak araları çok açıksa bu mospolla alakalı değildir. Tamamen ışıkla alakalıdır. O yüzden çelik aldım. Hatta bak şuradan da belli olur. Bu aldığım çeliklerden birisi de burada. Çok güzel yapraklı verdi. Ve aralar ne kadar sık görüyorsun. Ki aldığım çelik şuradan bak. Şöyle yandan bir yavru verdi. Sürgünü verdi daha doğrusu. Sonrasında bir kere daha buradan çelik aldım ve şöyle bir yavru verdi. Onu da şimdi keseceğim birazdan. Lütfen bitkiye zaman tanımadan çok fazla budama yapmayın. O vitamine, besine, güneşten aldığı ışıkla fotosenteze çevireceği besine bitkinin çok fazla ihtiyacı var. O yüzden yani satıcılar da şeye benzetiyorum ben bunu. Cins kedi üretimine benzetiyorum yani. Hani çok fazla bitki olsun diye yani bir bitki kendisine gelsin, bir toparlasın, köklerini yaysın. Birazdan bununla ilgili de bir uyarı vereceğim. Budama sonrası bitki bakımıyla alakalı. Ara sıklaşsın diye şey yapmayın, budama yapmayın. Yani aynı konumda arkadaş, yani not aralarını görebiliyorsunuz. Çok fazla bir şey fark etmemiş. Sadece astım bunu. Hani değişen tek şey biraz daha cam karşısında oldu ama daha da sıklaşmıyor yani. Yapacak bir şey yok artık. Ha bu arada bundan mesela ben 4 boğum filan kesmişim ve küçük yaprakları. Burada 1/3 diyorum ya arkadaşlar, şey değil. Bitkinin uzunluğuna bakıp 1/3 değil. Gözünüzde şunu canlandırın. Bu bitki de benim bu 1/3 bile değil. Çünkü çok küçük alanlar ve çok küçük fotosentezde işe yarayan yapraklar bunlar. Ama atıyorum regali budayacağım 1/3. Evet, burada cidden bütün yapraklar büyük olduğu için dikkat etmem gerekiyor. Yani tabii ki çok matematiğe girip böyle alan hesabı yapmanıza gerek yok ama çok abartmayın budamayı ya. Başka bir çelik aldığım bitki. Adını hep karıştırdığım için söylemeyeceğim. Hatta sana bunu atmıştım. Sen demiştin ki tek yerden sürgün veriyor. O kök demiştin ama iki yerden de sürgün vermişti. Hatırlıyor musun? Bilmiyorum. Bayağı çok olduğu için. İki yerden sürgün verdi bu sefer de. Biri bu yukarıdan, biri de alttan sürgün verdi ve alttan sürgün verdiği yerdeki yavrular, yapraklar daha doğrusu. Yani bildiğin albo yani. O kadar güzel ki. Bu şekilde biraz
Bitki bakım ihtiyacı var. Yaprağın tazeliğine bak. Tahminimce bitki Philodendron White Princess, ben de habire karıştırıyorum ama evet, o olması gerekiyor. Şeyi görüyorsunuz değil mi? Hani budama sonrası varyetenin nasıl güzelleştiğini, ama o yaprak beni korkutur çünkü bembeyaz. Küçücük bir alanda sadece klorofili var ve besin üretebiliyor ama hani çok güzel bir örnek oldu varyeteli bitkiler için bence. Teşekkür ediyorum sevgili takipçim. Şimdi budamayı biz ne zaman yapabiliriz? Bununla ilgili de geldi birkaç tane soru arkadaşlar. Kışın bitkiler uyuyor biliyorsunuz. Aslında budamayı her zaman yapabilirsiniz ama en iyi yapabileceğiniz tavsiye edilen dönemler vardır. Bunlar nedir? İlkbahar dönemi, yaz dönemi gibi ve sonbahar dönemi, bitki uykuya girmeden önce. Şimdi ilkbahar döneminde biz niye budama yapıyoruz? Bu tabii ki bahsettiğim işte yaprak sararması, budaması falan değil. Hani bitkinin şeklini düzeltmek için ya da çoğaltma amaçlı yaptığınız budamalardan bahsediyorum. Bitki büyüme hormonu salgılayacak. Bu ne demek? Benim kestiğim çelikten sonra alt kısımda ana bitkide kalan oksin biraz sonra, bir süre sonra coşacak. Bu ne demek? Bitki normalde büyüdüğünden daha fazla büyüyecek, daha hızlı büyüyecek demek oluyor. Bitkilerinizde budama yapmadan bir iki gün öncesinde bitkinizi sulayın ki bitkinin ucuna kadar su gitmiş olsun, besin gitmiş olsun. Böylece aldığınız çelikler daha sağlıklı olacaklardır. Sonbahar döneminde de yapabilirsiniz budamayı. Sonbaharda da artık bitki dinlenecek. Böyle sevmediğiniz, beğenmediğiniz yapraklar var. Daha çok üretme budaması değil de bakım budaması gibi düşünebilirsiniz sonbaharda yapacağınız budamayı. Ama ben çok tavsiye etmiyorum. Niye? Sonbaharda, kışta artık ışık azalacak. Eğer bitkileriniz hani yazki gibi grow light altında falan büyümeye devam etmiyorsa sonbaharda doğal ışık artık azalacak. Bitki büyümesi yavaşlayacak. Bu ne demek? Mevcut olan her yaprak bizim için çok önemli demek. Çünkü maksimum ışığı ne kadar güzel alırsa bitki, işte o zaman köklerinde o kadar besin depolayıp yaza bu besini kullanıp gayet güzel bir şekilde büyüyecek. Ama siz yaprakların çoğunu azaltırsanız, zaten bir de ışık azaldı, anam anam o bitki yandı. Peki şimdi budamayı nereden yapacağız? Ondan da bahsedelim. Bir tane takipçim uzun uzun aklındaki bütün soruları sormuş. Onlardan da şimdi konuşalım. Gayet güzel aslında fotoğrafları yollamış. Budamayı gayet başarılı bir şekilde yapmış. Hani ben olsam o aradaki parçaları da ayırırdım. Eğer çoğaltma amaçlı budama yapıyorsanız. Budamayı nasıl yapıyoruz? Onunla ilgili daha ayrıntılı videom var. Şimdi arkadaşlar bu Syngonium mojito'dan gene bahsedelim. Gördüğünüz gibi buradan hava köklerini vermiş zaten bu arkadaş. Bu kısmın, yani yaprak boğumunun birkaç santim altından ben olsam mesela şuradan keserim. Birkaç santim altından kesme sebebimiz, eğer orada bir çürüme vesaire başlarsa köklere kadar gelmesin. Tek sebebi bu. Ben sonrasında hiçbir şey yapmıyorum. Hani birkaç saat bekletebilirsiniz o yara dokusu kapansın diye. Bunda hava kökü var, o yüzden yara dokusunun kapanması mantıklı. Ama hava kökü olmayan, o suyu alamayacak bir bitkide yara dokusunun ben kapanmasının çok fazla taraftar değilim. Çünkü o doku içerisinden bitki suyu alacak, ihtiyacı olan suyu. Bu tarz değil de işte kauçuk gibi ya da sarmaşık gibi hava kökünün olmadığı vesaire bir bitkiyi çoğaltacaksanız da iki yaprak arası gibi düşünebilirsiniz. O kısımdan kesip sonrasında, hani her bitki suda çoğalmıyor tabii ki ama çoğaltabiliyorsanız suya koyun, çoğaltın. Çoğaltamıyorsanız da artık onlar çöp olacak, yapacak bir şey yok. Evet, bir de son olarak uyarılarımı vermek istiyorum. 1/3 kuralını söylemiştim. Kökte de üstte de bu 1/3 kuralı geçerli. Diğer bir olay da şu. Şimdi örnek veriyorum, bu saksıdaki bu bitkiyi ben gene budadım diyelim ve üstünde bir tane iki tane yaprak kaldı diyelim. Bu bitki artık saksı içerisindeki suyu daha az harcayacaktır. Çünkü fotosentezi daha az yapacaktır. Haliyle topraktaki suya da daha az ihtiyacı olacağı için bu saksıdaki toprak daha yavaş kuruyacaktır. Bu kısma lütfen dikkat edin. Misal sallıyorum, sizin bir bitkiniz vardır. Yani rutine oturtulması taraftar değilim ama sadece örnek olarak vermek için bu şeyi söyleyeceğim. Bir haftada bir suluyorsunuzdur. Bellidir, o bitkinin işte ısı her şey aynı diyelim. Ay, örneği verirken bile rahatsız oluyorum. Budama yaptıktan sonra belki de 2 haftada bir sulayacaksınız. Toprağın ihtiyacı o zaman gelecek, suya ihtiyacı.
Bu konuda dikkat edin. Kök çürümesi, ben bu konuyla ilgili çok yaşadım. Üstü buduyorsun ya da hastalık oluyor, işte yaprak azalıyor vesaire. Fotosentez daha az yapıyor. Sulama kısmını toprak kontrolü yapmadan lütfen sulamayı yapmayın diyorum ve lütfen beğenmeyi, abone olmayı, zil işaretine basmayı unutmayın diyorum. Başka da sorularınız varsa aşağıda sizle buluşalım diyorum ve kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.